Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım istiyorum. Ancak öncelikle ETF'lerle ilgili çok fazla soru almaya başladım son dönemde. Arkadaşlar bununla ilgili benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü ETF yatırımcısı değilim. Şu an için bu kanalda ETF'ler konusunda erken olduğunu düşünüyorum. Ancak benim bu piyasalarda kendime emekliye ayırmam lazım ki ETF'lerle ilgili yani borsa yatırım fonları ile ilgili daha detaylı araştırmalara girip sizlerle bu konuları paylaşmaya başlayayım. Bu piyasalarda işlem yapmaya devam ettiğim sürece ETF'lerle ilgilenecek inanın hiç vaktim yok. Çok fazla ETF var ayrıca yani hangi birine yetişeceğiz o da ayrı bir konu. Elbette kendimi bu piyasalardan emekli ettiğimde ETF'lerle de ilgileneceğim. Ancak yine tüm ETF'lere ulaşabileceğiniz bir içerik üretemem. Emeklilik sonrasında benim daha çok yöneleceğim ETF'ler temettü verimi yüksek ETF'ler olacak. Dolayısıyla gene tüm ETF'lere cevap verebilmem mümkün değil. Bu konuda çalıştığınız aracı kurumla, ETF yatırımı yaptığınız aracı kurumla görüşmenizi tavsiye ederim. Onlardan daha sağlıklı bilgiler alacaksınızdır. Bunun dışında Brent petrol ile ilgili çok fazla soru geliyor. Buradan alalım mı? Brent petrole buradan giriş yapalım mı diye. Bu konuyla da ilgili size söyleyebileceğim tek şey katıl altında yeni videolar oluşturmaya başladım. Özellikle burada belirlediğim seviyeleri esas alarak sizlerin risk analizi yapabilecek duruma gelmeniz gerekiyor. Risk analizi ile ilgili bir video katıl altında var. Bunu öğrendikten sonra bu risk analizinizi yaptıktan sonra işleme girmeye karar verirseniz burada bir riski satın almış oluyorsunuz. Dolayısıyla arkasından da bir risk yönetimi süreci gelecektir. Gene bununla ilgili bir video hazırladım. Bununla da kalmayacağız. Bu riski yönettiğimiz süreçte fiyatlarda dalgalanmalar yaşanacak. Bu da sizin korku ve panik halinde psikolojinizin bozulmasına sebep olacak ve oldukça karlı pozisyonlarınızın belki büyük zararlara dönmesine sebep olacak bir süreci başlatabilir. Dolayısıyla burada da yatırımcı psikolojisi, trader psikolojisi dediğimiz konuya hakim olmanız gerekiyor. Bununla da ilgili gene katıl altında bir video hazırladım. Dolayısıyla benim burada yapabileceğim sizlerle bu bilgileri paylaşmak olacak. Bu bilgiler ışığında bir enstrümanda işleme girip girmeme konusunda siz kendiniz karar vereceksiniz. Ben herhangi bir enstrümanda al veya alma gibi bir cevap benden duyamayacaksınız ne yazık ki. Çünkü bu herkese göre farklılık gösteren bir cevaptır. Bu bahsettiğim bilgilere hakim olarak bu kararı sizin kendinizin alması gerekiyor. Evet, şimdi grafiklere geçersek tabii analize başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayacağız. Gümüşte şu üçüncü dalga düşüşünü yaşadık. Aşağıda 22.44-22.11 bölgesine kadar bu düşüşün devam edebileceğini söylemiştik. Tam da bu bölgeden şu an için bir tepki alıyoruz. Yalnız yaşanan bu yükselişin bir tepki olduğunu unutmayalım. Yukarıda 23.22, 23.34 direnci kırılmadığı takdirde zayıf bir tepki olacak ve bu dördüncü dalgayı tamamlayıp bir beşinci dalga düşüşüne tekrar başlayabilir. Burada bu tepki süreci yukarıda 23.86'ya kadar devam edebilir. Bu da %61.8 düzeltmesini bize gösterecek ve tekrar buradan satışa da dönebilir. Dolayısıyla şu anda bir dördüncü tepki dalgası hareketin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Burada beşinci dalga riski hala gündemde olacak. Yukarıda 23.86 üstünde hareketler görmediğimiz sürece bunun bir tepki olduğunu söylemeye devam edeceğiz ve beşinci dalga riskini takip ediyor olacağız. Ons altına geçecek olursak ons altında da şu düşüşün bakın gene tepki süreci içerisindeyiz. 1930 önemli olacak demiştik. Bu bölgede şu an için dirençle karşılaşıyoruz. Yukarıda 1932 Fibonacci %61.8 seviyesinin geçtiği bölgenin üstünde hareketler görmediğimiz sürece gene bu yükseliş bir tepki olarak kalacaktır. Aşağıda da önümüzdeki günlerde gene kritik olacak seviye 1922 olacak. 1922 altı kapanışlar tekrar bir önceki dibe doğru satışların derinleştiği bir süreci bize gösterebilir. Burada da gene gümüşü yakından takip etmemiz gerekiyor. Gümüşün yukarıdaki %61.8 seviyesinin üstünde hareketlerini görmediğimiz sürece diğer emtialardaki bu yükselişlerin geçici olabileceğini lütfen unutmayalım. Buradan bir altın
altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da aşağıda destek olarak 83.10-82.60 bölgesini takip ediyor olacağız. Burada 82.60 altında altın gümüş rasyosunda kapanışlar görürsek ancak altın ve gümüşteki yükselişlerin gelme ihtimalinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde şu yatay bandı fiyatlamaya devam ediyor olacağız ve tekrar yukarıda 85.22-84.37 aralığına doğru bir hareket gelebilir. Bu da gümüşteki 5. dalga hareketini destekleyen bir süreç olacaktır. Buradan platine geçecek olursak platinde de şu son düşüşün bakın şu an %50'sini geri almış durumdayız. Burada da yukarıda 953-950 direnç bölgesi geçilmediği sürece yükselişlerden bahsedemeyeceğiz. Şu son düşüşün bir tepkisini verdiğimiz süreç takip ediliyor olacak ve burada tekrar bir önceki dibe doğru satışların derinleştiği bir süreç gene takip edilebilir. O yüzden temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum ta ki yukarıda 953 üstünde kalıcı olana kadar. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyum düşüş trendini kırmıştı. Yatay bant içindeki hareketi takip edecek miyiz? Bu önemli olacak. Sonuçta şu an için düşüşün artık sonlandığını söyleyebiliyoruz. Ancak yükselişe geçtiğini söyleyebilmemiz için de yukarıda 1300'ün geçilmesi gerektiğini söylemiştik. Şu an için yatay bir bant gene oluşmaya başladı. Paladyumda da aşağıda 1931 kırılmadığı sürece düşüşten yukarıda da 1277 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemiyor olacağız. Aynı zamanda bakın şu son düşüşün %78.6 seviyesi de gene bu bölgeden geçiyor. 1277'nin kırılması 1300'lere doğru hareketin güçleneceği bir süreci bize gösteriyor olacak. O nedenle şu yatay bant önümüzdeki günlerde oldukça kritik. Buradan Brent petrole geçecek olursak işte Brent petrol ile ilgili çok fazla soru alıyorum ancak burada kesin bir şey söyleme imkanımız yok. Buradaki riskleri sizin analiz edebiliyor olmanız lazım. Bu da oldukça kapsamlı bir konu. Her emtia için ben burada tek tek risk analizi de yapmaya kalkarsam 24 saat yetmeyecektir bu emtiaların analizini yapmak için. O nedenle ben sizinle ancak burada bu seviyeleri paylaşacağım. Bu seviyelerden yola çıkarak katıl altında aldığınız o bilgilerle analizlerinizi kendiniz yapmalısınız. Brent petrolde de şurada yatay bir bant içindeki hareket sonrası bakın bir yükseliş süreci takip ettik. Bu yükselişin de %38.2 seviyesinin de geçtiği 92.80-92.58 bölgesine kadar bir düzeltmesini yaptı ve şu an tekrar bir yükseliş sürecine girdi. Yalnız burada bakın bir çift tepe ihtimali var. Bu çift tepenin çalıştığını söyleyebilmemiz için de aşağıda 92.50'nin altında kapanışlar yapması gerekiyor. 92.50 altındaki kapanışlar buradaki bu düzeltme sürecinin derinleştiği ve aşağıda 91.25-90.87'lere kadar düşüşlerin devam edebileceği bir süreci bize gösterir. Bu bölge çok kritik olacak. Hem %61.8 seviyesinin geçtiği bölge, aynı zamanda da bakın şu yatay bandın direnç bölgesi. Dolayısıyla 90-80 altındaki, 90-87 altındaki kapanışlar burada Brent petrolde gene satışların derinleştiği bir süreci bize gösterebilir. Ancak yukarıda da 94-60 üstü kapanışlarda da şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci gösteriyor olacak. O nedenle bugün için yukarıda 94-60'ı yakından takip ediyor olacağız. Aşağıda da 92.50 kritik olacak. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.